Merhaba. Nerdik Rose'un işte o sapık bölümlerine başladık. Bu hafta olan acayip böyle arkeolojik olaylar falan oldu. Onları konuşacağız. Neler olmuş, ne kadar manyak şeyler olmuş. Tam olarak da arka fonu değiştirmememin sebebi bugüne acayip hizmet ediyor bence. Gelin bakalım beraber neler olmuş. Aynen böyle çılgın atız lamba gibi. Hasta oluyor. Fas Casablanca'da galiba, evet, hemen check ettim. 773 bin yıllık insan fosili bulundu arkadaşlar. Bunun ne demek olduğu üzerine biraz sohbet edelim mi? Biraz bundan bahsedelim mi? Mesela neden böyle bir haberden sonra hala da her şey normal seyrinde ilerliyor? Niçin hala istediğim etkiyi alamıyorum o yayın organlarından? Niçin yer yerinden oynamıyor? 773 bin yıl ya ve insan fosili. Bu öyle çiçek böcek bilmem ne falan değil yani. Bayağı insan fosili bulundu arkadaşlar. Bunun ne demek olduğunu bir de gelin benden dinleyin. Neydi adamın adı? Jean-Jacques Hablin diye bir abimiz. Zaten çok güzel bir demeç varmış. Haber sitesinde de açıklıyordu. Onu da okudum ben. Diyor ki adam zaten Afrika'da 1 milyon yıl öncesine kadar bir sürü fosil var diyor adam. Yani birden fazla zaten yani. Laboratuvarlar sonucu işte karbon testi sonucu 1 milyona kadar çıkmış bu rakam. Bu 1 milyon yıl öncesinden bir yerde de 500 bin yıllık bir sıçrama yapıyor diyor adam. Ve o sıçramanın oraya gelene kadarki kısmı açıklayamıyorduk diyor. Heyecanlandıran şey ne? Bu 773 bin yıllık insan fosili tam olarak da o açıklayamadıkları ve ortada boş kalan kısma tekabül ediyor. Ve bu bilinen bütün, ben daha kaç haberin başında acaba bu ifadeyi göreceğim. Bilinen insanlık tarihi değişiyor. Gene değişti. Ama bütün bu bilinen insanlık tarihini değiştirecek olaylara rağmen şu an çok merak ediyorum. Tarih kitaplarında hala ne yazıyor? 10 bin yıl mı yazıyor? Çok merak ediyorum. Holosene falan kadar gidiyor işte. Hala olmuyor. Mesela hangi yüzde hala daha o tarih kitapları yenilenmiyor? Ne olması lazım ki yani? Taşak geçiyorsunuz ya. Bu ne kadar, niçin işlenmiyor hiçbir yere? Hala daha dünya niye bunu literatüre sokmuyor anlamıyorum. Bir sürü arkeolojik kalıntı buluntu bilmem ne cartçurt keşfediliyor. Laboratuvarlara bütün matematiksel verilerle testleri bütün A'dan Z'ye yapılıyor. Hepsi depo ediliyor. Ama haberler release oluyor bütün yayın organlarında ama şey değişmiyor. Hala Wikipedia'ya girdiğinizde kabul edilen insanlık tarihi 10 bin yıl geriye gidebiliyor. Ya gerçekten inanamıyorum. Bu nasıl bir şey ya? Neyin peşindesiniz hala mesela? Tam olarak neyin? Neyden korkuyorsunuz ki? Mesela bunu yazsanız 10 bin yıl değilmiş moruk. Onu bile zor yazıyorsunuz bu arada. 773 bin yıllık insan fosili bulundu diye kabul etseniz ne olacak ki? Ne fark edecek? Çünkü ucu başka yerlere gidecek biliyorum. Onu da gelecek bölümlerde konuşacağız. Ucu nerelere gidiyor. Burası böyle moruk. Beğenmeyen Google'a çiçek böcek yazsın, onlara baksın. Bu kanal böyle bir kanal. Ucu başka yerlere gidecek. Onları da konuşacağız. Bu olaydan sonra yetmiyor. Bir tane daha çok sapık bir haberim var. Güney Afrika'da oluyor. Bilin bakalım ne olmuş. Siz beğenmiyorsunuz ya 773 bin yılı. Bunlar Güney Afrika'da 60 bin yıllık zehirli ok tespit edilmiş ya. Zehirli ok uçları tespit edilmiş. Ya 60 bin. 773 bin, hadi kabul etmeyelim, o size biraz fazla geldi. 60 bin yıllığımız var, ondan verelim. Ve çok acayip, 60 bin yıl olması yetmiyor. Okların ucunda yapılan işte araştırmalar falan oluyor. Kalıntı falan alıyorlar işte. Gift ball diye bir tane bitkinin şeylerine rastlıyorlar. Kalıntılarına rastlıyorlar. O gift ball denilen bitki zehir arkadaşlar. Bilinen ilk tarihi zehirleme vakasını da bulmuş oluyoruz. Bu 60 bin yıllık ok deyip geçmeyin. Yani bu bambaşka yerlere kadar gidiyor bu arada yani. Şu anda da bu olayın literatüre girme durumu var. Yani ilk zehirli silahlar falan, vurma aletlerini falan milattan önce 10 bine kadar gidiyor ya, o aradaki tekabül ettiği ara neyse şu anda o değişiyor. Bilmiyorum, farkında mısınız? Resmen adamlar insan olmayı geç, insan var zaten. Birbirlerini öldürebilecek kadar da bir şeyler yaşamışlar yani, anlatabiliyor muyum? Bir yaşanmışlık da var yani hani. Daha ne olması gerekiyor bizim bildiğimiz tarihi update etmemiz için hiçbir fikrim yok. Bu iki olay acayip garibime gitti. Konuya aldım çünkü zaten yapmak istediğim bölümle de çok denk geldi tarihsel olarak da. Çok sevindim. Ama hiç kimse benim kadar kafayı yemiyor. Onu da anlayabilmiş değilim. Bir de her videonun sonu, her bu sapık videolar dedim ya ben, ruh hastası konulardan bahsedeceğiz falan diye. Her o videonun sonunda da
İşte o ay içerisinde ya da o hafta içerisinde böyle gökyüzünde neler oluyormuş onlara bakacağız. Ki onlara göre hiçbir bok yapmayalım. Ne yapabilirsiniz ki? Hiçbir şey yapamazsınız. Şu anda da bildiğim kadarıyla 23 Ocak'ta ve 27 Ocak'ta 2 tane olay var. 23 Ocak'ta Ay Satürn'le beraber, 27 Ocak'ta var. Ay Pleiades'le beraber kavuşum yapıyor. Artık kim kime ne yapıyor? Kavga mı etmiyorsunuz? Neyinize dikkat edin? Çenenizi mi tutuyorsunuz bilmiyorum. Ay coşmuş arkadaşlar. Böyle şeyler oluyor. Bu seriye de devam etmek üzere. Görüşürüz.